2026 ÖSYM sınavlarına hazırlık olduğuna göre KMN sayılarının üçgen doğru sıralaması nasıl? Sağ tarafı daha sade hale getirmek için çabalayalım. Tek üs olduğu için sayı negatif olacaktır. İçeride 1 bölü k, onun eksi birinci kuvveti pay ve payda yer değiştirecek, yani k bölü 1 olacaktır. K'nin 1'e bölümü, bir sayının 1'e bölümü yine kendisidir, yani k olacak. Her iki tarafta da eksi işareti var. Yine daha sade hale getirmek için eşitliğin her iki tarafını eksiyle böldüğümüzde k kare küçüktür k olacaktır. Yani işaret değiştiriyor. K sayısı sıfırdan bir küçük sayı olabilir. Sıfır gerçel sayısı olabilir. Sıfırdan büyük bir sayı olabilir. Değil mi? 3 durum var. Negatif bir sayıdır. K'nin karesi kuvveti çift olduğu için K'nin eksi işareti artıya dönecektir. Eksili bir sayıydı. Karesini buradaki gibi aldıktan sonra yanındaki eksili sayı ifadesini koyduk. Yani bu taraf pozitif, bu taraf negatif olunca pozitif taraf küçük olamaz. Öyleyse bu durum elendi. Eşitsizliğin her iki tarafını K ile bölmeye çalışırsak belirsizlik oluşacağı için böyle bir durumda söz konusu olamaz. K sayısı sıfırdan büyükse eşitsizliğin her iki tarafını K ile bölebiliriz. K kareyi K'ye bölünce kuvvet 1 azaldı, K oldu. Küçüktür işaretini koyduktan sonra bir sayıyı kendisine bölünce 1 elde ederiz. Demek ki gerçel sayısı sıfırdan büyük ama birden de küçük olacak. Eşitsizliğin her iki tarafını K sayısıyla çarparız. Öncelikle bu çarpanın birden küçük olduğu aklımıza gelmeli. Birden küçük olan nasıl sonuca birden büyük olarak varsın? Demek ki diğer çarpan birden büyük olmalı ki sonuç birden büyük gelsin. Eğer K birden küçükken M 1'e eşitse K çarpı M'den, yani K çarpı 1'den yine K geleceği için yine sonuç birden küçük olur. Yani 1'e eşitliği de söz konusu değildir. Buradan da K sayısının M'den küçük olduğu geliyor. Üçüncü ifadede sıfırdan küçük olduğu dikkatimizi çekmeli. Ama biz biliyoruz ki K sayısı pozitif bir sayı. Sıfırdan büyük. M sayısı o birden de büyük. O yüzden o da pozitif. İki pozitiften illa sonuç pozitif gelecek. Ama buradaki sonucun sıfırdan küçük, yani negatif olması gerekliydi. Demek ki bu toplanan negatifmiş. Hatta bunların toplamından da daha büyük bir negatif. O yüzden sonuç sıfırdan küçük negatif olmuş. Yani n sayısı negatif çıktı. Öyleyse n hepsinden küçük bir sayıdır. Sonrasını zaten biliyoruz. K, m diye gidecektir. Sorunun bizden istediği cevap n küçüktür, k küçüktür, m olacaktır.